Sana bir sahne çizeyim. Elinde bambu var. Karşında tüfekli askerler var. Arkanda balıkçı, çiftçi, öğrenci, nine, 16 yaşında kız çocuğu var ve sen yürüyorsun. Neden? Çünkü o gün Kore'nin tüm kırlarından, köylerinden, liman kasabalarından aynı anda milyonlarca insan sokaklara döküldü. Ellerinde silah yoktu. Sadece bir kağıt parçası vardı ve o kağıtta iki kelime yazıyordu. Biz bağımsızız. Bu 1 Mart 1919 ve bu hikaye okul kitaplarında sadece bir dipnot. Ama gerçekte dünyanın gördüğü en büyük sivil direnişlerden biri. Otur, anlatıyorum. 1910. Japonya Kore'yi resmen ilhak etti. Yani haritadan sildi. Kore diye bir ülke kalmadı. Ve bundan sonra ne oldu biliyor musun? Korece yasaklandı. Okullarda Japonca zorunlu oldu. Kore tarihi müfredattan çıkarıldı. Kore adları değiştirildi. Herkes Japonca isim almak zorundaydı. Topraklar Japon şirketlerine devredildi. Çiftçiler kendi tarlalarında kiracı konumuna düştü. Yani adamlar seni sadece işgal etmekle bırakmadı. Kim olduğunu da silmeye çalıştı. 35 yıl boyunca. 1919 Ocak sonu. Kore'nin eski imparatoru Gojong öldü. Resmi açıklama doğal ölüm. Halk ne düşündü? Zehirlendi. Kanıt yok ama Japonların işgal döneminde uygunsuz ölen Koreli siyasetçi sayısı az değil. Ve Gojong her şeyden önce bir semboldü. Kore'nin henüz hatırlanan son bağımsız yöneticisi. Cenaze töreni için tüm ülkeden insanlar Seul'e gelmeye başladı. Yas için geldiler ama Seul'de bir şeyler hazırlanıyordu. Öğrenciler, din adamları, sivil örgütler aylardır gizlice örgütlenmişlerdi. 33 temsilci bir araya geldi ve bir bağımsızlık bildirisi yazdılar. Ve 1 Mart 1919 günü öğleden önce Seul'ün merkezindeki Tapkol Parkı'nda o bildiri okundu. İşte o an. Birinin sesinin titreyerek metni okumaya başladığı o an. İşte o birkaç dakika Korelilerin 6 dakikası. Çünkü metin bitmeden sokaklar dolmaya başlamıştı. Seul'den başladı ama kimse Seul'de kalmadı. O gün için hazırlanmış bildiriler gece yarısı dağıtılan kağıt parçaları çoktan tüm yarımadaya ulaşmıştı. Köylere, liman kasabalarına, balıkçı mahallelerine ve 1 Mart sabahı Kore'nin her yerinde aynı şey oldu. İnsanlar sokağa çıktı. Balıkçılar ellerindeki bambu sopalarıyla, çiftçiler ellerindeki kazmalarıyla, öğrenciler ellerindeki bildirilerle, nineler hiçbir şeyleri olmadan yürüyerek. Tek talepleri vardı, bağımsızlık. Tek sloganları vardı, Mansei, yani 10 bin yıl yaşa. 1919'un Mayıs ayına kadar süren yaklaşık 1500 gösteriye 2 milyon Koreli katıldı. 2 milyon insan. Kore'nin o dönemki nüfusu yaklaşık 16 milyon. Yani her 8 kişiden biri sokaktaydı. Japonya ne yaptı? Önce şaşırdı, sonra kesti. Japon ordusu işkenceler ve toplu katliamlarla çok sayıda Korelilerin ölümüne neden oldu. 7509 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 16 bin kişi yaralandı, 46.303 kişi tutuklandı. Silahsız insanlara karşı ordu, bambuya karşı tüfek, Mansei çığlıklarına karşı kurşun, bu hareketin en çok bilinen yüzü 16 yaşında bir kız, Yu Guan-sun öğrenciydi. Gösterilerin organizatörlerinden biri. Ailesini gösteriler sırasında Japon askeri polislerinin kurşunuyla kaybetti. Japonlar tarafından tutuklanarak hapishanede işkenceler sonucunda 18 yaşında öldü. 18 yaşında. 18 yaşında bir kız çocuğu. Bambu ve bildiriyle tarihe girdi. Peki bu hareket başarılı oldu mu? Hayır. Kore o gün bağımsızlığını kazanmadı. Japonya 1945'e kadar orada kaldı. Ama şu oldu, dünya ilk kez Kore'yi gördü. Uluslararası basın yazdı, Japon vahşeti kayıt altına girdi ve en önemlisi Kore milliyetçiliğinin temelleri atıldı. Direniş sağlam bir adımla başlatıldı. O gün sokaklara çıkan 2 milyon insan torunlarına bir şey bıraktı. Biz buradayız. Bizi silemezsiniz. Ve Güney Kore bugün dünyanın en hızlı kalkınan ekonomilerinden biri. Sıfırdan inşa edildi. Savaştan, işgalden, bölünmeden geçti ve ayakta. Belki o bambuyu tutan ellerin torunları bugün Samsung'u, Hyundai'yi, BTS'i dünyaya verdi. Belki o 6 dakika tutuşan kıvılcım hala yanıyor. Şunu düşün, elinde silah yok, karşında ordu var ama yürüyorsun. Neden?
Çünkü bazen bir millet için en büyük cesaret silah taşımak değil, silahsız yürümektir. Koreliler bunu 1919'da yaptı ve dünya unutmadı. Milletlerin destansı hikayeleri devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı da unutmayın.